Cümleten selamun aleyküm hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hem çok güzel, yapılışı da oldukça kolay bir patik modelinin baştan sona anlatımını yapacağım. Ben patiğimde krem, yeşil ve gül kurusu pembe tonlarında 3 tane patiklik ip kullandım. Şişlerimiz hanımlar böyle kısa 2 şiş 3 numara. Hemen modelimi göstereceğim. İşte hanımlar, modelim bu şekilde. Ben sağdan soldan göstermek istiyorum. Daha önce buna benzer bir model yapmıştım. Patik tarzı böyle ayaktaki rahatlığı hoşuma gittiği için bir başka versiyonunu da bu şekilde yapmak istedim sizler için. Modelimiz böyle hanımlar. Hiçbir yerinde patiğimizin dikiş yok. Üst bölümü tamamen dikiş şiş ile yapılıyor. Taban bölümlerinde de hanımlar, bu taban bölümlerinde de yine iki şiş ile misinalı iki şiş ile de devam edilebilir. Fakat ben misinalı şiş kullanamadığım için tabanını da böyle kısa 3 tane şiş ile yaptım. Videonun başından bunu söyleyeyim. Hanımlar, bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Daha büyük yapmak isteyenler şu ön sayılarını benimle aynı yapabilir. Şu arka haroşa sayılarını artırabilir. Küçük yapmak isteyenler de arka haroşa sayılarını azaltabilirler. Hemen patiğimize başlayalım hanımlar. Patiğimize bu bölümü yaparak başlayacağız. Ön bölümden başlıyoruz. Patiğimiz sağ ve sol ayak olarak değişiyor. Her iki patiğimiz de aynı şekilde örülüyor. Sadece taban yapmak için yanlardan ilmek çıkartıyoruz. O ilmekleri çıkarttığımız yer farklı. İşte bunu da size zaten örerken anlatacağım. Çok kafa karıştıracak büyük bir farkı yok. Patiğime krem ipimle başlıyorum hanımlar. 22 ilmek atarak. Şu birinci ilmeğim. Şu ikinci ilmeğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 adet ilmeğimi attım. Hemen şuraya bir tane de düğüm atacağım kenara. Sağlam olsun kenarımız diye. Hanımlar, haroşa örgü uygulaması yapıyoruz patiğimizde tamamen. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem de arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben örgümün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimin tamamını sıra sonuna kadar düz yani haroşa olarak örüyorum. Bu şekilde hepsini haroşa olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Geri döndüğümüzde ön yüzdeyiz. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Başlangıç ipimiz eğer ki sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Şimdi burada ön yüzde bir diş haroşamız oldu. Ön yüzde hanımlar toplamda 2 diş haroşamızın olması gerekiyor. Şimdi ön yüzde yine ilmeklerimizi hanımlar sıra sonuna kadar düz olarak örelim. Arka yüzde yine tekrar düz olarak örelim. Ön yüze gelelim. Ön yüzde 2 diş haroşamız olacak. Sonra modelimize başlayalım. Evet hanımlar, bir diş haroşamı daha ördüm geldim. Bakın ön yüzde 2 diş haroşamız var. Hemen modele başlayacağız şimdi. Öncelikle ilk 4 ilmeğimi öreceğim. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 4 ilmek. 2, 3, 4. Hemen 4 ilmekten sonra yeşil ipimi alacağım, ekleyeceğim artık. Ben yeşil ipimin ucunu hanımlar bir tane yeşil ördükten sonra yeşil ipimin ucunu kreme bağlıyorum. Hanımlar, ön yüzde modelimizin birinci sırasını yapıyoruz şu anda. Modelimiz 9 sıradan oluşuyor. 9 sıradan oluşan modelimizin ilk sırasını yapıyoruz. Şimdi ilmeklerimi son 2 ilmeğim kalana kadar yeşil ipimle öreceğim. Son 2 ilmek kalana kadar. Bakın burada son 2 ilmeğim kaldı. O 2 ilmeğimi örmüyorum çünkü oval bir görüntü oluşturacağız. Geri dönüyorum hanımlar. İpimi karşıya doğru aldım. İlk ilmeğimi düz olarak örüyorum. Diğerlerini de yine haroşa olduğu için düz öreceğim. Arka bölümde hanımlar yapacağımız işlem şu. Ön bölümde yaptığımız işlemin aynısını arkada tekrar edeceğiz. İpleri gördüğümüz renklerle öreceğiz.
ön yüzde ve arka yüzde ilmeklerimizi örünce bir sıra örmüş oluyoruz. Modelimizin birinci sırası, arka yüzde ilmeklerimiz böyle örülüyor. Bakın ip değişikliği yapıyorum. İp değişikliği yaparken hanımlar bakın krem ipimi yeşilin altından şöyle çaprazlamasına alıyorum. Bu şekilde. Kenarlarda delik görüntümüz oluşmasın diye. Evet, şimdi geri döndük. Ön yüzdeyiz ve modelimizin ikinci sırasını yapacağız. Bu sıramızda hanımlar ilk 5 ilmeğimi, modelimin ikinci sırasında ilk 5 ilmeğimi krem ipimle örüyorum. 3, 4 ve buradaki bir yeşili de yine krem ile ördüm 5. Sonra yeşil ipimi alıyorum elime. Şimdi hanımlar ilk sırada kenardan 2 tane kremi bırakmıştık, örmemiştik. Şimdi 2 tane yeşili örmeyeceğiz. Burada 2 yeşil kalana kadar, yani kenarda 4 ilmek kalana kadar ilmeklerimi yeşil ipim ile öreceğim. Her defasında kenarda 2 ilmek bırakıyoruz. Bakın burada 2 tane yeşilim kaldı. Geri dönüyorum hanımlar. İpim karşıda. İlk ilmeğimi bu şekilde düz olarak örüyorum. Yeşil ilmeklerimi yine yeşil ipim ile örmeye devam ediyorum. Arka yüzde modelimizin ikinci sırasını böyle tamamlayacağız. Bakın yeşilimi arkada bırakıyorum. İp geçişi yaptım. Bakın şöyle çaprazlamasına ip geçişimi yaptım. Kalan 5 ilmeğimi krem ipim ile düz olarak örüyorum. Geri döndük hanımlar. Ön yüzdeyiz ve modelimizin 3. sırasını yapacağız şimdi. Bu sıramızda da kenardan 6 ilmek kremimi öreceğim. 6 ilmek krem. İkinci kremim 3, 4, 5 ve buradaki yeşili de örüyorum 6. Tekrar şöyle ip geçişi yaptım hanımlar. Yeşilimi aldım. Bakın burada ilk sırada 2 tane krem bırakmıştık. İkincisinde 2 tane yeşil bıraktık. Şimdi bir 2 yeşil daha bırakacağız. Bu defa kenarda 6 ilmeğimiz kalacak. Oraya kadar olan ilmeklerimizi yine yeşil ipimizle haroşa, yani düz olarak örüyoruz. Modelimizin 3. sırası. Bakın kenardan bir 2 yeşil daha bıraktım. Sonra geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzeyinde ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. İlk ilmeğimi örerek başlıyorum. Diğer ilmeklerimi, yeşil ilmeklerimi yeşil ipim ile örüyorum. Arka yüzde ip geçişi yaparken hanımlar yeşilimi arkada bıraktım. Kremimi aldım. Şöyle çaprazlamasına alıyorum. Şişimdeki 6 ilmeğimi krem ipim ile haroşa olarak örüyorum. Şimdi geri döndük hanımlar. Modelimizin ön yüzündeyiz ve 4. sırasını yapacağız. Bu sıramda pembemi de ekleyeceğim. Hemen şöyle pembe ipimin ucunu da hazırlayayım. Şimdi hanımlar modelimin 4. sırasında bu defa ilk 3 ilmeğimi krem ipimle örüyorum. İlk 3 ilmeğimi. Sonra pembemi ekleyeceğim. Buraya 3 tane pembe örüyorum. 1, 2, 3. Hemen pembemin ucunu kremime bağlıyorum. Ardından krem ipimi aldım. Bir tane krem örüyorum. 3 pembeden sonra bir tane krem ördüm. Tekrar yeşilimi aldım. Yine hanımlar bakın. Bu kenarda 6 tane ikişerli ilmeğimiz kalmış. Şimdi bir 2 ilmek daha bırakacağım. Yani sayarak gidelim dilerseniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane yeşilimi ördüm. Kenarda 2 yeşil daha bıraktım. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. 4. sıramı arka yüzde örüyorum şimdi hanımlar. Yeşil ilmeklerimi yeşil ipim ile örüyorum. Yeşilimi arkada bıraktım. Bir tane kremimi krem ipim ile örüyorum. Yine kremimi arkada bıraktım. 3 pembemi pembe ipim ile örüyorum. Kalan 3 ilmeğim de krem ipim ile örülüyor. Geri döndük hanımlar. Modelimizde 5. sıramızı yapacağız. 5. sıramızda ilk 2 ilmeğimi krem ile öreceğim. Ardından şöyle çaprazlamasına pembe ipimi elime aldım. 2 tane pembe, 1 tane krem, 2 tane daha pembe örüyorum. Bakın tam olarak tam bu ortayı yapıyoruz. Ardından hanımlar krem ipimi aldım. Bu sıramda yeşilimi kullanmayacağım. Kremimi aldım. İlmeklerimin hepsini sıra sonuna kadar krem ipim ile örüyorum. Bakın hepsini örüyorum.
Bu şekilde bakın buradaki ilk dilimi oluşturduk. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde de yine ilmeklerimizin hepsini gördüğümüz renklerle öreceğiz. Krem ilmeklerimi krem ipim ile örüyorum. Pembe ilmeklerimi de pembe ipim ile öreceğim. İki pembemi ördüm. Arada bir kremim var. Bir kremimi krem ile örüyorum. Tekrardan kremi bıraktım. 2 tane daha pembem var. 2 pembemi yine pembe ile örüyorum. Yine pembemi arkada bıraktım. Kremimi aldım. Kenardaki 2 krem ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. Şimdi geri döndük hanımlar. Bakın buradaki çiçek desenimizin sonuncu sırasını yapacağız. Modelimizde de hanımlar 6. sıramıza başladık şimdi. 6. sıramızda da ilk 3 ilmeğimi krem ile örüyorum. Ardından pembemi aldım. 3 tane pembe. 3 tane pembe. Hemen yanına bir tane krem örüyorum. Alttan yeşil ipimi alıyorum hanımlar. Şöyle. Bu defa 7 ilmek. Bakın en son 7 ilmek yeşil örmüştük. Bu defa 7 ilmek yeşilimi tekrar buraya örüyorum. Modelimiz tekrardan hanımlar. Bakın burada açılma yapacak bu bölümde. 7 tane yeşil örüyorum. Modelimin 6. sırası. 5. yeşilim. 6, 7. İlk deseni yaparken ikişer ikişer azaltarak gelmiştik. Şimdi ikişer ikişer artırarak model gidecek hanımlar. İlk yeşilimi ördüm. Yeşilden sonra geri dönüyorum. İlk ilmeğimi ördüm. Yine yeşil ilmeklerimi yeşil ipim ile örüyorum. Krem ilmeklerimi krem ipim ile pembe ilmeklerimi de pembe ipim ile öreceğim. Modelimin arka yüzde 6. sırasında. Bakın bir kremimi krem ile ördüm. 3 pembemi pembe ile örüyorum. Tekrar ip değişikliği yaptım. Kenardaki 3 tane krem ilmeğimi de krem ipim ile örüyorum. Şimdi geri döndük hanımlar. Bu çiçeğimiz bitti. Artık pembemizi kullanmayacağız. Modelimizde 7. sıramıza geldik. 7. sıramızda hanımlar sayarak gidelim. Kenardan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ilmeğimi krem ile ördüm. Bakın yeşilim bu defa sağa doğru kayma yaparak gidiyor. Burada. 6 ilmek gördükten sonra yeşilimi elime aldım. Bu yeşil olan ilmeklerimi öreceğim hanımlar şimdi. Yeşillerimi ördüm. 2 tane kremimi de yine yeşille örüyorum. 2 tane daha kremimi yeşil ipimle ördüm. Bakın şeklimiz ortaya çıkmaya başladı. Hemen ardından geri dönüyorum. İlk ilmeğimi örerek başlıyorum. Diğer yeşil ilmeklerimi yeşil ile öreceğim. Krem ilmeklerimi de krem ile öreceğim. Bakın yeşillerimi ördüm. Yeşil ipimi arkada bırakıyorum. Krem ipimi elime aldım. Kalan ilmeklerimi krem ile örüyorum. Geri döndük hanımlar. Ön yüzde ve modelimizin 8. sırasındayız. Bu sıramızda yapacağımız işlem şöyle, yine yeşil modelimiz sağa doğru bakın bir ilmek daha kayacak. Modelimizin 8. sırası bu. Kenar ilmeğimi aldım. 2. ilmeğimi örüyorum. 3, 4, 5. 5 ilmek kremimi ördüm. Yeşilimi alıyorum. Şöyle çaprazlamasına aldım. Yeşil ilmeklerimi öreceğim hanımlar. Bakın sonuncu yeşilimi de ördüm. Yine şişimden 2 ilmeğimi daha yeşil ipim ile örüyorum. Bu şekilde. Tekrar geri dönüyoruz. 8. sıra arka yüzde. Arka yüzde yine ilmekleri gördüğümüz renklerle örüyoruz. Yeşil ilmeklerimi yeşil ipim ile haroşa öreceğim. Krem ilmeklerimi de krem ipim ile öreceğim. Bakın yeşillerimi ördüm. İp değişikliği yaparken arka yüzde yeşilimi arkada bıraktım. Kremimi aldım. 5 ilmeğimin 5'ini de krem ipim ile örüyorum. Şimdi geri döndük. Ön yüzdeyiz hanımlar. Modelimizde 9. ve sonuncu sıramızı yapacağız. 9 sıradan oluşan modelimizin son sırasına geldik. Modelimizde hanımlar yine kenar ilmeğimle birlikte 4 tane kremimi öreceğim 9. sıramda. Bakın 4 tane kremimi ördüm. Çaprazlamasına şöyle yeşilimi alıyorum.
Yeşil ilmeklerimin hepsini yeşil ipim ile öreceğim öncelikle. Şişimden 2 ilmeğimi daha, kremimi daha yeşil ile örüyorum. Bakın hanımlar, ilk başladığımız yere geldik modelimizde böylece. Şeklimizi oluşturduk. İlk modelimizi yaptık. Şimdi geri dönüyorum. İpim karşıda. İlk ilmeğimi örerek başladım. Yine arka yüzde ilmeklerimizi örüyoruz hanımlar. Yeşil ilmeklerimiz yeşil ipimiz ile, krem ilmeklerimiz de krem ipimiz ile örülecek. Bakın yeşillerimi ördüm. Hemen yeşilimi arkada bırakıyorum. Kremimi aldım. 4 ilmek kremimi krem ipim ile örüyorum. Evet hanımlar, ilk modelimizi tamamladık. Bakın şu ilk grup modelimiz böyleydi. 2 tane yeşil desenimiz var. Ortasında çiçeğimiz var. Tam olarak hanımlar şöyle şişimde kestim. Bakın şimdi kestim. Şurası bir model oluyor. Model aralarında hanımlar ilmeklerin hepsini haroşa olarak örüyoruz. Sıra sonuna kadar ilmeklerimin hepsini haroşa olarak öreceğim. Bu aşamada hanımlar pembe ipimiz altta uzun uzadıya kalmasın diye, çünkü üstte de yine aynı pembeyi kullanmaya devam edeceğiz. İkide bir ipleri keserek düğüm düğüm olmasın patiğimiz diye. Bakın pembemi kremin üzerinden atlattım. Maksat üst tarafa doğru yaklaştırmak. İkinci çiçeğimizi yaparken yine aynı pembeyi kullanacağız. İlmeklerimin hepsini sıra sonuna kadar krem ipim ile haroşa olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyim. Arka yüzde de yine ilmeklerimin hepsini sıra sonuna kadar haroşa öreceğim. İlmeğimi kaçırdım. Hemen toplayayım yeniden. Bu şekilde. Gayet örmesi zevkli bir model. Evet hanımlar, şimdi geri dönüyoruz. Ön yüzdeyiz. Birinci model bitti. Şimdi ikinci modele başlayacağız. Birinci modeli nasıl yaptıysak, bakın 9 sıradan oluşan ilk modeli nasıl yaptıysak ikinci modeli de aynı şekilde yapacağız hanımlar. İlk modeli hemen kurulumunu hanımlar size göstereyim, kafanız karışmasın diye. İlk modelimizi yaparken hani birinci sırada ilk 4 ilmeğimizi krem ile örmüştük. 4 tane krem. Ardından yeşil ipimizi aldık. Şişimizde son 2 krem ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi yeşil ile örmüştük. Her defasında ikişer ikişer yeşil bırakmıştık kenarda. Bakın burada son 2 ilmeğim yeşil krem kaldı. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzde yine ilmekleri gördüğümüz renklerle örmüştük. Devam ediyorum. İkinci modelimizin ilk sırası bu. Modelimizin birinci sırası diye düşünerek gidelim. Her 9 sırada bir modeli tekrar ediyoruz. Zaten toplamda 3 model kurdum. İlkini birlikte yaptık. Bu ikinci modelimize de başladık. Yeşil ilmeklerimi yeşil ipim ile ördüm. Çaprazlamasına şöyle ip geçişi yapıyorum. Kenardaki 4 kremimi krem ile örüyorum. Bu şekilde. Şimdi geri döndüğümüzde hanımlar ön yüzde model yine aynı şekilde devam edecek. Yani İlk modelin ikinci sırasında ne yapmıştık? Bu defa ilk 5 ilmeği krem ile örmüştük. Bu defa kenarda 2 tane daha yeşil bırakmıştık örmeden. Üçüncü sırasında bu defa modelimizde çiçeğimize başlamıştık hanımlar. Bu şekilde modelimiz devam etmişti. Şimdi aynı hanımlar, bu aşamada kafanız karışacak olursa ilk modelin yaptığımız sıralamalara gelerek videonun bu bölümüne gelerek ikinci ve üçüncü modeli de rahatlıkla yapabilirsiniz. Çünkü her 9 sırada bir aynı model kendini tekrarlıyor. İlk modeli yaptık, ikinciye de birlikte başladık. İkinci modelimizi bitirdikten sonra yine arada bir diş haroşamız olacak. Üçüncü modeli yapacağız. Üçüncü model zaten ilk 2 modelle aynı olacak. Üçüncü modelimiz bittikten sonra hanımlar sonuncu modelimiz bir değil 2 diş haroşa öreceğiz. Başlangıcında olduğu gibi 2 diş haroşa örüp başlamıştık. Model bittikten sonra da yine 2 diş haroşamızı örelim gelelim hanımlar. Ardından kesme işlemine ve taban bölümüne birlikte geçelim. Evet hanımlar, ben toplamda 3 tane modelimi tamamladım geldim. 1, 2 ve 3. Üçüncü modelimden sonra krem ipimle 2 diş haroşamı da ördüm. Şimdi ön yüzdeyiz hanımlar, ilmeklerimizi keseceğim. İkişer ikişer toplayarak
kesim yapıyoruz. Biraz gevşek bir kesim yapalım hanımlar. Bu kesim yerlerinden sonra ilmekler çıkaracağız. Bu şekilde gevşek kesimimizi yapıyoruz. Dilerseniz hanımlar burada tığ ile de kesim yapabilirsiniz. Artık hangisi kolayınıza gidiyorsa onu da göstereyim. Normalde ben tığ ile daha kolay kesim yapabiliyorum. Bakın. Şişimden ilmek alıyorum. Tığımdaki 2 ilmeği topluyorum. Bu şekilde sırasıyla ilmeklerimizi ikişer ikişer toplayarak kesiyoruz. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi hanımlar iplerimiz kesildi. Şimdi hanımlar benim bu ördüğüm bakın şöyle görüntüde sol ayaktı. Sol ayağımızı yaparken aynı yerden yani buralardan ilmekler çıkartarak gideceğiz. Sağ ayağımızı yaparken de modelimizi, örgümüzü bu şekilde tutup bu taraftan ilmek çıkaracağız. Yani şimdi ben bu sol ayağımı bu şekilde yaptım. Hemen göstereyim hanımlar kısaca size nasıl yaptığımı. Toplamda kenarlardan 18'er ilmek çıkartmışım. Bakın burada bir tane ilmeğim var. Hiç ipimi kırmadan hemen öndeki kenar ilmek yerine değil de bir sonrakine batıyorum. Bakın ilmeğimi çıkarttım. Bu ara bölümde böyle yapıyoruz hanımlar. Hemen önündeki kenar ilmek yeri değil bir sonrakine batıyorum. Önündeki değil bir sonrakine batarak ilmek çıkartıyorum. Bakın burayı bir şekilde böyle toplamış oluyoruz. Önündekine değil bir sonrakine batıyorum. Sonrasında hanımlar sırasıyla bakın başlangıç yerine geldik. Buralara da böyle sırasıyla girip ilmeklerimizi çıkartıyoruz. Şöyle. Bu şekilde sol ayağı yaparken ilmekleri bu şekilde çıkaracağız hanımlar. Ta ki burada 18 ilmek olana kadar yani buralara kadar geliyor ortalama ucuna kadar şöyle geliyor buraya kadar geliyor. 18 adet ilmek çıkarıyoruz. Sonrasında buraya orta bölüme 7 ilmek çıkarıyoruz bu uç noktasına kadar. Buradan da yine 18 adet ilmek çıkarıyoruz. Yani 18 daha 36 ediyor. 7 ilmek de ortaya ekleyince toplam 43 tane ilmek çıkartıyoruz. Misinalı şişle başlı yapacak olanlar için bu şekilde yapıyoruz. Ama benim gibi kısa şişler yapacaksanız da buraya 18 ilmek, diğer bir şişe 7 ilmek burun kısmı için, diğer tarafa da 18 ilmek çıkarıyoruz. Sol ayak böyle yapılıyor. Şimdi burayı açıyorum. Çünkü ben şimdi sol değil de sağ ayağımı yapacağım. Bu nedenle ipimi burada kıracağım hanımlar şöyle. 2 tane zincir çekiyorum ve ipimi artık burada kesiyorum. Çünkü sağ ayağı da şu an yaptığım gibi yapacaksınız. Bakın şeklimiz böyle duracak ayakta. Model birbirine böyle bakar şekilde simetrik bir şekilde duracak. Şimdi ilmeklerimizi bu kenardan çıkaracağız. Şimdi şu kenardan ilmeklerimizi çıkaracağız. Bakın şeklimiz böyle hanımlar. Şöyle dönüyorum. Kenar ilmek yerinden 18 ilmek sayacağız. Bakın kenar ilmek yerlerimiz burada V şeklinde görünen 18 tane sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Bakın 18. şuraya denk geliyor. Buraya şişimi takıyorum. Şuraya denk geldi. Tekrar sayalım yanlışlık olmasın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tamam. Doğru saymışız. Şimdi birlikte sağ ayağını yapacağız. Sol ayağını az önce gösterdiğim gibi yapacaksınız hanımlar. Bu sağ ayak. Sadece iki patik arasındaki fark bu. Şöyle ikinci ilmeğimi de çıkarttım. Hemen ikinci ilmekten sonra buraya 2 tane düğüm atacağım. Devam ediyorum yine. Sırasıyla ilmek çıkaracağım. Bakın kenar ilmek yerlerine giriyorum. İlmeğin 2 kanadına birden ilmeklerimi çıkarıyorum. 3 oldu. 4. Şu ipimin ucunda bakın ipin üzerinden atlatarak gizleyerek götürüyorum. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. ilmeğimi buradan çıkarttım. Şimdi diğer şişimi aldım. Dediğim gibi ben misinalı şiş kullanamadığım için böyle kısa şişlerle devam edeceğim. Hemen tepeye giriyorum. Buradan da 7 ilmek çıkaracağım hanımlar sırasıyla. 1 sırasıyla dönüyorum. Diğer taraftan ikinci ilmeğim oldu. 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 ilmek de buradan çıkarttım. Şimdi bir diğer şişimi alacağım hemen. Tekrardan da 18 ilmek çıkaracağım hanımlar diğer taraftan. Bu patiğimizin burun kısmı bura olacak. 7 ilmek çıkarttığımız yer.
Şimdi devamında yine 18 adet ilmeğimi sırasıyla girip çıkartıyorum buradan. Şu birinci ilmeğim, 2, 3, 4, 5. Bakın hanımlar, burası kesim yaptığımız yer. Hani gevşek kesim yapalım derken bunu kastetmiştim. İlmekleri rahat çıkartabilelim diye. Şöyle sayıyoruz. Kaç ilmeğimiz oldu? 4, 8 oldu. 9, 10, 11, 12, 13. Tam da şuraya girerek bir ilmek daha çıkaracağım. 14. Bir ilmek atlayarak gideceğiz hanımlar yine bu ara bölümde. Bakın öndeki kenar ilmek yerine atlayıp yanından çıkartıyorum. 15 ilmeğim oldu. Öndekini atlayıp yanındakinden çıkartıyorum. 16. Sayalım yeniden, yanlışlık olmasın. 7, 10, 16 olmuş. Şu 17. ilmeğim. Bakın son şuraya da giriyorum. Bakın bir ilmek atladım. Sırasıyla giriyorum. 18. Bakın buraya kadar ilmeğimizi çıkarttık. Şimdi patiğimizin tam olarak şu bölümünü yapacağız. Bu aşamada geri dönüyorum hanımlar. Bu kenardaki şu ilk ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi sırasıyla haroşa olarak örüyorum bu aşamada. Diğer uca kadar ilmeklerimi haroşa, yani düz olarak örüyorum. Her iki taraftan da 18'er ilmek çıkarttık. Burnumuz için 7 ilmeğimiz var. Bir diş haroşamız olacak şekilde öreceğiz öncelikle. Burun kısmına geldim. Yine buradaki 7 ilmeğimi de örüyorum. Benim misinalı şişlerimin hanımlar, misinalar da böyle telleri çok sert. Böyle kablo gibi olanlar var, yumuşak. Onlarla olsa belki yapabilirim ama telleri de çok sert olduğu için hani bir türlü kullanamadım. Eğer öyle bir şiş bulabilirsem hani mutlaka alacağım. Bir de şiş boyu da uzun. Yine diğer şimdiki 18 ilmeğimi de haroşa, yani düz olarak örüyorum. Şimdi geri döndük hanımlar. Bakın burada bir diş haroşamız oluştu. Şimdi burundan başlayarak patiğimizin taban bölümünü yapacağız hanımlar. Öncelikle bu ilk şişimdeki bakın ön yüzdeyi 18 ilmeğimi öreceğim tekrardan. Burun kısmına geldim. Burnumuzda 7 ilmek vardı. Bu bölümde 15 ilmek olana kadar artırmalar olacak hanımlar. Onu da şöyle yapacağız. Yine öncelikle bu ilk 7 ilmeğimi öreceğim. 7 ilmeğimi öncelikle örüyorum. Ardından bakın 7 ilmeğimi ördüm. Yan taraftaki şişimden bir adet ilmeğimi örerek orta kısma ekledim. Ortada 8 ilmeğim oldu. Geri dönüyorum. Bu aşamada ipimiz hep karşıda olacak ve ilk ilmeği örmeden alacağız. Şimdi orta kısımdaki 8 ilmeğimi öreceğim. Şu 8. ilmeğim. Ve şişimden bir adet ilmeğimi örerek orta kısma ekliyorum. Orta kısımda 9 ilmeğim oldu. İlmeği aldıktan sonra tekrar geri dönüyorum. İpim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bu ortadaki 9 ilmeğimi öncelikle öreceğim. Şu 9. ilmeğim. Şişimden bir adet ilmeğimi örerek yine orta kısma ekledim. Orta kısımda 10 ilmeğimiz oldu. Şimdi ilmek ekledikten sonra tekrar geri dönüyoruz. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bu orta kısımdaki 10 ilmeğimi öreceğim. Şişimden bir adet ilmeğimi örerek orta kısma ekliyorum. Ortada 11 ilmeğimiz oldu. Ortada 15 ilmek olana kadar devam edeceğiz bu işleme. Yine ipim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden aldım. Aradaki ilmeklerimi örüyorum. Şu 11. ilmeğim. Şişimden bir adet ilmeğimi örerek yine orta kısma ekledim. Ortada 12 ilmeğim oldu. Geri dönüyorum hanımlar. Yine ipim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden aldım. Orta kısımdaki 12 ilmeğimi öreceğim yine. Şişimden bir adet ilmeğimi örerek yine orta kısma ekledim. Ortada 13 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tekrar ortadaki 13 ilmeğimi öreceğim. Şişimden bir adet ilmeğimi örerek yine orta kısma ekliyorum. Ortada bu defa 14 ilmeğim oldu.
Tekrar geri döndüm ilmek aldıktan sonra ipim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden aldım. Orta kısımdaki 14 ilmeğimi öreceğim. Şişimden bir adet ilmeğimi de örerek ekleyeceğim. 15 ilmek olacak böylece. Şu 14. ilmeğim ve bir adet ilmeğimi örerek orta kısma ekliyorum. Ortada 15 ilmeğimiz oldu. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Artık 15 ilmek üzerinden kesimlerimizi yapacağız. Onu da şöyle yapıyoruz. Yine ipim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden aldım. İlk 14 ilmeğimi öreceğim. Bakın ilk 14 ilmeğimi ördüm. 15. ilmeğimi örerken şişimden bir adet ilmek alıyorum. 15. ilmeğimle birlikte ikisini keserek örüyorum. Kesim yaptıktan sonra geri dönüyoruz. Artık 15 ilmek üzerinden taban örülüyor. Yine ipim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tekrardan ilk 14 ilmeğimi öreceğim. Yani tabanımda son bir ilmek kalana kadar örüyorum. Sonuncu ilmeğimi örerken şişimden de bir ilmek aldım. İkisini birlikte keserek örüyorum. Geri dönüyorum. İpim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Tekrar 14 ilmeğimi öreceğim. 15.'yi örerken kesimimi yapacağım. Bakın 14 ilmeğimi ördüm. 15.'yi örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. 15 ilmek üzerinden taban kesimini hanımlar bu şekilde devam ettireceğiz. Hanımlar biz bu işlemi bu sağ ve sol şişimizde yani bu iki şişimizde şişlerin sonunda toplamda 4'er ilmek kalana kadar devam edeceğiz. 4'er ilmek kalana kadar. Şimdi hanımlar hep birlikte her iki şişimizin ucunda da 4'er ilmeğimiz kalana kadar patiğimizin bu taban kısmını 15 ilmek üzerinden sizlere tarif ettiğim gibi keselim ve gelelim. Evet hanımlar her iki şişimizin ucunda da bakın 4'er ilmeğim kalana kadar kesimlerimi yaptım. Geldim şimdi kesme işlemi yapmayacağız hanımlar. Bu 4'er ilmeği her seferinde birer birer ekleyerek gideceğiz. Öncelikle yine ipim karşıda ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bu defa tabanımdaki 15 ilmeğimin tamamını örüyorum. Burun kısmında yaptığımız gibi yapacağız hanımlar. Birer birer ilmekleri alarak ekleme yapacağız. Bakın 15 ilmeğimi ördüm. Şişimden bir adet ilmeğimi örerek yine orta kısma ekledim. 16 ilmek oldu. Şimdi geri dönüyorum. Bu aşamada hanımlar fazla şişlerle de uğraşmayalım diye şişimi bıraktım artık. Yine ipim karşıda ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bu orta bölümde 16 ilmeğim olmuştu. Şimdi buradaki orta bölümdeki ilmeklerimi örüyorum. Ve bu şişimden de hanımlar yine bir ilmeğimi örerek orta kısma ekledim. Da diğer şimdi de bırakayım. Şimdi geri döndüm. Her iki ucumuzda da bakın ayrık görüntü var. Yerleri belli. 3'er tane ilmeğimiz kaldı. Her seferinde bu 3'er tane ilmeğimizi birer birer ekleyeceğiz. 17 ilmeğim oldu şu anda. 15 ilmeğim vardı. Birer ilmek de sağdan soldan ekledim. 17 ilmeğim oldu. Şimdi bu orta kısımda son 3 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın buradan bir ilmeğimi daha örerek ekliyorum ortaya. Geri dönüyorum. Ortada 18 ilmeğimiz oldu. Yine ipim karşıda ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bu orta kısımdaki 18 ilmeğimi öreceğim. Yine buradan bir ilmeğimi örerek orta kısma ekledim. 19 oldu. 2'şer tane ilmeğim kaldı buralarda hanımlar. Yine ipim karşıda. 19 ilmeğimi öreceğim. Şişimden bir adet ilmeğimi yine örerek orta kısma ekliyorum. 20 ilmeğim oldu. Geri dönüyorum hanımlar. Yine ipim karşıda ilk ilmeğimi örmeden aldım. Orta kısımdaki 20 ilmeğimi öreceğim şimdi. Sonra kenardan bir ilmeğimi daha örerek orta kısma ekleyeceğim. 21 ilmeğimiz olacak. Bakın zaten bir yeri belli. Burada ayrık bir görüntüsü var. Sonraki ilmeğim kalana kadar ördüm. Buradaki bir ilmeğimi de örerek orta kısma ekliyorum. Ortada 21 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum. Kenarlarda birer tane ilmeğim kaldı hanımlar. Yine ipim karşıda ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu defa sıra sonuna kadar diğer ilmeğimi de ekleyeceğim için ilmeklerimin tamamını öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
Zaten bu kenarda son bir ilmeğim kalmıştı. Bunu da örerek orta kısma ekledim. 22 ilmek oldu. Geri döndüm. Yine ipim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tekrar diğer ilmeklerimi de sıra sonuna kadar öreceğim. Zaten diğer kenarda da, bu sol kenarda da bir ilmek kalmıştı. Onu da ekleyeceğim. Ortada böylece 23 ilmeğimiz oluyor. Bakın son bir ilmeğim kalmıştı. Bunu da şöyle ekliyorum. 23 ilmek oldu. Bu şekilde hanımlar patiğimizin bakın sağ ayağı böyle. Gördüğünüz gibi. Şimdi yan kenar ilmek yerlerinden ilmekler çıkartarak örmeye devam edeceğiz. Bakın sırasıyla kenar ilmek yerlerine girerek ilmekler çıkaracağız. İlmek sayıları artacak hanımlar. Şu anda 23 ilmeğim vardı. Hemen ilk ilmeğimi ilk kenara girerek çıkartıyorum. 24 ilmek oldu. Şimdi ön yüzde ilmek çıkartma işlemi yapıyoruz hanımlar. Arka yüzde değil. Şu anda ön yüzdeyim. Sırasıyla kenar ilmek yerlerine girerek ilmekler çıkaracağım. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi örüyorum. Hem sağ hem de sol kenardan ilmek çıkartıyoruz. 23 ilmeğim vardı. Bir ilmek sağ kenardan çıkarttım. 24 oldu. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. Şimdi buraya geliyorum hanımlar. Bakın başlangıç yerimiz, kenar ilmek yerlerimiz belli. Şimdi buraya girerek şöyle bir adet ilmek çıkarttım. 25 ilmeğimiz oldu. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Arka yüzdeyiz gördüğünüz gibi. İpim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde ilmeklerimizin hepsini normal haroşa olarak örüyoruz. Hanımlar burada ilmek sayıları arttıkça bu şişlerimiz, bu şişimizdeki ilmekler söyleyemedim. Daha bir sıkışık duruma gelecek. Patiğimin bu alt bölümünü ben 3 şiş ile yapacağım. Çünkü sıkışık ilmeklerle örmek imkansız. Haroş misinalı şişte kullanamıyorum. Bu nedenle ilmekleri 2'ye ayıracağım. Şimdi bu aşamada hanımlar yine bakın sıradaki kenar ilmek yerine giriyorum. Şişimizde 25 ilmeğimiz olmuştu. Bir ilmek buraya girerek ilmek çıkarttım. 26 ilmeğimiz oldu. İlmeklerimin yarısını hanımlar böyle öreceğim. 3 içe de geçmeyiz ve nasıl geçtiğimi de göstermek adına bakın devam ediyorum yine. Yarısına kadar ilmeklerimi ilk şişimle ördüm. Diğer yarısında da hanımlar öteki şişimi ekleyeceğim. Hemen şuradan şiş alıyorum. Tabanını böyle ikiye ayırıyorum. Diğer şişimle örmeye devam ediyorum. Şimdi gene çok sıkışık durmuyor ama yanlardan ilmekleri aldıkça ilmek sayıları artacak. Daha zorlaşacak sonrasında. Sıradaki kenar ilmek yerine gireceğiz hanımlar. Hanımlar bakın buradaki kenar ilmek sayısı daha az. Burada birkaç tane daha çok. Bu nedenle sadece iki kere ne yaptım ben? Önündeki kenar ilmek yerine değil bir sonrakine battım. Bu işlemi 2 kere tekrar ettim. Sonrasında yine sıradaki kenar ilmek yerlerinden ilmekler çıkarttım. Bakın öndekine değil bir sonrakine. Bir kere yaptık. Bir kere daha bu şekilde yapacağız. Sonrasında hanımlar yine sırayla kenar ilmek yerlerine batarak ilmekler çıkaracağız. Buna da dikkat edelim. Hani çünkü burada kenar ilmek yeri bitince burada da uzunca bir mesafe kalıyor. Hoş bir görüntü de oluşmuyor. Mesafe korunsun diye böyle bir hile yaptım. Bu hileyi de şöyle paylaşayım sizlerle. Normalde YouTuber'lar pek paylaşmazlar böyle şeyleri. Dedinir durursunuz. Ben gösteriyorum. Hilesiyle, her şeyiyle. Şimdi de şişimize 27 ilmeğimiz olmuştu. Tekrardan arka yüzdeyim. İlmeklerimi yine haroşa olarak örüyorum. Yine sonuncu ilmeğimi de ördüm. Geri dönüyoruz hanımlar. Ön yüzdeyiz. Tekrardan ilmek çıkartarak devam ediyoruz. Bakın sıradaki kenar ilmek yerine giriyorum. İlmeğimi çıkarttım. Böyle ilmek sayıları ön yüzde her defasında ikişer artacak. Yani hanımlar şu anda patiğimizin bakın şu bölümünü yapıyoruz. Bu bölümlerini yapıyoruz. Devam ediyorum. İlmeklerimi yine haroşa olarak örüyorum. Diğer şişime geçtim. Yine buradaki ilmeklerimi de haroşa örmeye devam ediyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Bakın daha önce bir önceki sıradaki değil bir sonrakine batmıştık. Şimdi ikinci kez ve son kez tekrarlıyorum bu işlemi. Hemen önündekine değil bir sonrakine battım. Sonrakilerde de hanımlar sırasıyla atlamadan her birine ayrı ayrı girerek ilmeklerimizi çıkartacağız. İlmek sayılarımız böyle her defasında artış gösterecek hanımlar. Ben bu patiğimin bu arka bölümünde toplamda şişimde
51 ilmeğim olana kadar böyle ilmeklerimi çıkarttım. İşte toplamda hanımlar şurada şöyle toplamda 51 ilmek olacak şekilde yanlardan ilmeklerimi çıkarttım. Şimdi hep birlikte bu işlemi 51 ilmeğimiz olana kadar devam edelim, gelelim hanımlar. Sonra birlikte patiğimizin arka bölümüne geçelim. Evet hanımlar, toplamda 51 ilmeğim olana kadar bu kenar ilmek yerlerinden ilmeklerimi çıkarttım. Bakın şöyle bir görüntü oluştu. Yani patiğimizin bu bölümü. Şimdi 51 ilmek üzerinden devam edeceğiz hanımlar. Bu şekilde patiğimizi öreceğiz. Hemen sadece 51 ilmek üzerinden haroşalarımızı öreceğiz. Böyle bir diş haroşamızı birlikte yapalım istedim. Sıra sonuna kadar artık kenar ilmek yerlerinden ilmekler çıkarmayacağız hanımlar. Bu bölümde ilmekler gördüğünüz gibi biraz sıkışık görünüyor. Fakat böyle 5-6 sıra haroşamızı ördükten sonra bu bölüm açılacak. Çok daha rahat öreceğiz. Gördüğünüz üzere sadece ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. 51 ilmek ile haroşalarıma devam edeceğim. Artık ilmekler çıkarmayacağız. Hemen diğer tarafa geçtim. Burada da haroşalarımı örmeye devam ediyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzde yine ilmekleri düz örünce bir diş haroşamız olacak. Şu an dediğim gibi ilmekler biraz sıkışık olduğu için biraz zorlanabilirsiniz örmekte, fakat ben zorlanmıyorum şu an, gayet rahat gidiyor. Hemen diğer taraftaki ilmeklerimi de öreceğim. Bu şekilde hanımlar 51 ilmek üzerinden bir diş haroşamız olacak sıra sonuna gelince. Haroşalara devam ediyoruz. Patiğin arkası da yine sadece haroşadan ibaret. Evet, sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Döndüğümüz anda hanımlar buraya bir diş haroşamızı ördük. Burada sıram kaybolmasın diye, haroşalarımı şaşırmayayım diye hanımlar bir diş haroşa örmüştüm. Yani şöyle altına iğneyle yeri belli olsun diye iğne takacağım. Buraya ip de takabilirsiniz, minik bir yeri belli olsun diye. Bakın, bir diş haroşamı ördüm. Toplamda hanımlar ben bu patiğimin bakın şu bölümünü yapıyoruz. Buraya 13 sıra 13 diş haroşa ördüm. Benim ölçülerime göre tam geldim. Hanımlar birkaç sıra ördükten sonra bu bölüm açılacaktır. Açıldıktan sonra patiğinizi ayağınızı ölçerek yapın. Arka bölümünü topuğunuzun bakın şu kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Hani ben 13 diş haroşa ördüm, yeterli geldi ama belki siz 15 yapacaksınız. Belki 17, belki 12. Hani bu tamamen ölçülerinize göre değişiklik gösterebilir. Bu şekilde ölçü alarak yaparsanız patiğiniz ayağınıza tam olur. Sonrasında yok benim patiğim büyük oldu, ölçüleriniz küçük oldu gibi saçma sapan yorumlarla da karşılaşmam Allah'ın izniyle. Şimdi hanımlar hep birlikte 51 ilmek üzerinden patiğimizin arka bölümüne haroşa olarak örelim gelelim. Ardından da birlikte topuğumuzu keselim. Evet hanımlar, patiğimin bu arka bölümünü ördüm geldim. Buraya tamına 13 sıra haroşa yaptım. İğnemi artık buradan şöyle çekebilirim. İşaret için koymuştum zaten iğnemi buraya. Şimdi hanımlar patiğimizin topuğunu keseceğiz. Öncelikle bakın burası da artık genişledi şöyle. Bir de ölçü alarak yapın derken hanımlar şunu kastetmiştim. Bakın şöyle patiğinizi ayağınıza ölçeceksiniz. Bakın bu mesela aradaki mesafe genişlediği için. Bakın ben şöyle ölçümü aldım. Bakın topuğumun kenarına gelene kadar esneterek ölçü alıyoruz. Çünkü haroşa örgü esnek yapıya sahip. Bakın şu şekilde. Şimdi hanımlar topuğumuzu yapacağız. Bunun için şöyle ön yüzden baktığımız anda şu sol tarafa, bu tarafa 22 adet ilmek ayırdım. Bu tarafa sol şişime topuk kesiminde kolaylık sağlasın diye. Hanımlar bakın patiğimizin topuğu da yine bu şekilde. Hiçbir kesimizi falan yok. Gayet düzgün. Böyle. Hanımlar patiğimizin topuğunda da yine haroşa örgüye devam edeceğiz. İlmeklerimi sayarak gideceğim. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21. İlk 21 ilmeğimi normal düz yani haroşa olarak ördüm. 22. ilmeğimi örerken öndeki ilmeği alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. 21 ilmek ördüm. 22. de kesim yaptım. Bu sol şişimize de sol tarafa da 22 ilmek ayırmıştık hanımlar. Burada da 22. ilmeğimizi örerken kesim yaptık. Topuğumuz için orta kısma baktığımız anda burada da 6 ilmeğimiz kaldı. Biz hanımlar her seferinde bu 6 ilmek birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece patiğimizin topuğu oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptıktan sonra geri dönüyoruz. İpimiz karşıda ve ilk ilmeği örmeden alıyoruz. Diğer ilmekleri sıra sonuna kadar haroşa olarak örüyoruz. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Geri dönüyorum, ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani ilk 21 ilmeğimizi öreceğiz hanımlar. 22.yi örerken kesimimizi yapacağız. Sayarak gidelim. Başka iplerin tüyleri de patiğime bulaşmış. Onları temizliyorum. 6 ilmeğim oldu. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ilmek ördüm. 22.yi örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. 21 ilmek ördüm. 22. de kesim yaptım. Bir önceki sırada bu arada 6 ilmeğimiz vardı. Şimdi baktığımız anda 5 ilmek kaldı. Yani 1 ilmek eksildi. Kesimimizi yaptık hanımlar. Tekrar geri döneceğiz. İlmeklerimizi sıra sonuna kadar haroşa öreceğiz. Ön yüzde tekrar 21 ilmek öreceğiz. 22.yi örerken kesimimizi yapacağız. Biz bu kesme işlemine şu arada kalan 5 ilmeğimiz bitene kadar devam edeceğiz. Böylece patiğimizin topuğu oluşacak. Şimdi hep birlikte bu son 5 ilmeğimiz bitene kadar patiğimizin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi keselim ve gelelim. Evet hanımlar, patiğimin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi kestim ve geldim. İlk başta bu sol tarafa 22 ilmek ayırmıştık. Kesimlerden sonra sağ şişinde de 22 ilmeğim kaldı. Yani her iki şişimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit. Bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde şöyle ikiye katlıyorum. Hanımlar, ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için tığımı elime aldım. Şöyle kesim yapacağım. İlk kesimim benden taraftaki şişten bir ilmek alıyorum. İkinciden de bir ilmek aldım. İkisini birlikte örüyorum. Diğer kesimlerim de şöyle olacak. Benden taraftaki şişten bir ilmek alıyorum. İkinci şişten de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilk ilmeğin içinden geçiriyorum. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeği ilk ilmeğin içinden geçirdim. Tığımdaki iki ilmeği topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz hanımlar. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Kesme işlemini bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Böyle. Sırasıyla hanımlar ilmeklerimizi keseceğiz. Her iki şişimizdeki ilmek sayıları da eşit olduğu için kesimden sonra ilmekler aynı anda bitecek böylece. Çok sıkarak kesmeyelim hanımlar ayrıca. Çok gergin durmasın kesim yerimiz. Esnek dursun. Son ikişer ilmeğim kaldı şişlerimde. Yine ikinci ilmeği ilkinin içinden geçirip tığımdakileri topladım. Son birer ilmeğim kaldı. Yine bunları da aynı şekilde ikinci ilmeği ilkinin içinden geçiriyorum. Şişlerimiz de boşa çıktı. Tığımdaki ilmekleri topladım. Sonrasında buraya 2 tane sıkı bir zincir çektim ve ipimi kesiyorum hanımlar. Hemen topuğumuza bakmadan önce bu ipimizin ucunu bir gizleyelim. Hanımlar, bu ip gizleme işine önem verelim. Patiğimizin içindeki böyle ipuçları falan varsa onları da gizleyelim. Bakın hemen ters tarafını çevireyim. Ben video aralarında bakın şuralardaki ipuçlarımı gizlemiştim. Bakın sadece burada bir ucum kalmış. Bunu da yine şöyle ilmek aralarından geçirerek arkadan. Bütün ipleri böyle gizleyelim hanımlar. Bu desenlerimizi yaparken yeşil ipimizin ucunu, diğer pembe ipimizin ucunu tamamen
gizledim ben video aralarında. Siz de bakın bu şekilde buna önem verin. Patiğimizin içi dışı tertemiz görünsün. Hemen bakalım şimdi topuğumuza. İşte topuğumuz bu şekilde. Gördüğünüz gibi kesim yeri burası. İzi bile belli değil. Çok şık, düzgün duruyor patiğimizin arkasında. Hanımlar bir de ben patiğimi bu şekilde kenar oyası gittim. Dileyen sadece kullanabilir. Ya da benim gibi kenar oyası yapmak isteyenler de olacaktır. Onlar için de yapılışını kısaca anlatayım. Daha önce de anlattım, bu tarz patiklerde kullandım bu kenar oyasını. İlk sıramı yeşil ipimle gidiyorum hanımlar. Patiğimin içinde kullandığım renkler. Yeşil ipimle öncelikle bakın şöyle bir tane ilmek oluşturuyorum. Kenar oyamın ilk sırasında hanımlar kesim yaptığım yerden itibaren şöyle tığımı batarak ilmeğimi sabitliyorum. Hanımlar ilk sırada sadece yapacağımız sık iğne. Gevşek bir sık iğne. Bakın ilmeğimi gevşek tutuyorum. Hemen önündeki kenar ilmek yerine batıyorum ilmeğin iki kanadına birden. Bu şekilde sık iğnemizi yapıyoruz. Gevşek bir sık iğne yapalım hanımlar. Patiğimizin bu boğaz kısmı böyle sıkı olmasın, esnek olsun ki ayak rahat girsin içine. Sebep bu. Bakın gayet gevşek. İlmeğimi gevşek tutaraktan sık iğnemizi yapıyoruz. Kenar oyamızın ilk sırası böyle oluyor hanımlar. Bu şekilde. Şimdi hanımlar ilk başladığımız yere kadar, buraya kadar patiğimizin çevresini bu şekilde sık iğne yöntemiyle dolanıp gelelim. Evet hanımlar, patiğimin çevresini bu şekilde dolandım ve geldim. En son buraya bir tane zincirimi çekip yeşil ipimi kesiyorum. Kenar oyamızın ilk sırasını yaptık hanımlar. Hemen yeşil ipimin ucunu gizleyeceğim yine. Hani patik ayağımıza giydikten sonra bu ip uçları çıkmasın, çirkin olur. Temiz çalışalım. Bu şekilde. Şimdi kenar oyamın ikinci sırasında pembe ipimle yapacağım. Yine pembe ipimle şöyle bir tane ilmek oluşturuyorum. Bu şekilde ilmeğimi oluşturdum. Hemen hanımlar bitirdiğimiz yerden şuradan bakın yeşil sık iğnemin içine girerek şöyle sabitliyorum pembe ilmeğimi. Hanımlar ters sık iğne yapacağız. Geri geri gideceğiz. Bakın bir gerideki sık iğne yeşil sık iğnenin içine batarak bir tane ilmek çıkartıyorum. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Yine gevşek yapalım hanımlar bu sık iğnemizi de. Bir gerideki yeşil sık iğnenin içine giriyorum. İlmek çıkartıyorum ve tığımdaki ilmekleri topluyorum. Bir gerideki sık iğnemin içine girip ilmek çıkartıyorum ve tığımdaki ilmekleri topluyorum. Yani sık iğnemizin ikinci sırasını da kenar oyamızın ters sık iğne yöntemiyle yapıyoruz. Geri geri gidiyoruz hanımlar. Bir gerideki sık iğnemin içine giriyorum. İlmek çıkarttım ve tığımdaki ilmeklerimi topladım. Bakın sırasıyla yeşil sık iğnelerin içine girerek ters sık iğne yöntemini uyguluyoruz. Şeklimiz bu hanımlar, görüntümüz. Şimdi yine patiğimizin çevresini bu şekilde ilk başladığımız yere kadar, yani buraya kadar ters sık iğne yöntemiyle dolanıp gelelim. Evet hanımlar, ters sık iğneyle yaptığım kenar oyamı da bitirdim. İlk başladığım yere kadar yaptım. En son buraya da bir tane zincir çekip bu ipimi de kesiyorum artık. Hemen bu ipimin ucunu da gizleyeyim. Sonra birlikte patiğimizi manken ayağımıza giydirelim. Öyle bakalım. Şöyle arka bakın ilmek aralarından girerek şöyle ipimin ucunu gizliyorum. Bakın bu şekilde. Evet hanımlar, gördüğünüz gibi bakın patiğimizi bitirdik. Gayet şöyle de göstereyim. Bakın esnekliğine ayağı saran güzel bir patik oldu. Hemen bunu da sağ ayağa giydireceğiz. Çünkü sağ ayak için yapmıştık. Hemen bir giydirelim bakalım. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım hanımlar. Umarım sizler de beğenmişsinizdir, sevmişsinizdir modeli. Benimle birlikte sıkılmadan yaparsınız inşallah. Evet, patiğimizi de hemen manken ayağıma giydirdim. Şöyle bakın. Şeklimiz, şemalimiz, hatta şöyle burun kısmından da şöyle biraz düzeltelim. Şöyle. Evet. Patiğimizin tabanı, kenarları, diğer kenarı. Modelimiz böyle. Bakın hanımlar, iki patiğin duruşu bu şekilde. Gördüğünüz gibi ayakta da gayet güzel duruyor. Çok şık, çok zarif. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.